Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tepsi tepsi yapıp derin dondurucuya bolca atabileceğiniz börek videosu tarifi hazırladım. Hamurunda sadece un, su, tuz olan bu kolay böreğimizin buyurun lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Böreğimin ilk önce iç harcının yapımıyla başlıyorum. Ben pırasalı kıymalı yapacağım. Kıymayı çok az kullanıyorum. Yaklaşık 200 gram kadar kıymamı tavamın içine aldım. Orta yağlı dana kıyma kullanıyorum. Kıymam suyunu salıp rengi dönene kadar tavamda pişirdikten sonra üzerine bir adet doğranmış kuru soğanımı ve bir çay bardağına yakın sıvı yağ ekledim. Bir çay bardağına bir parmak eksik yeterli. Soğanımı da kıymayla biraz kavurduktan sonra çok fazla kavurma işlemi yapmayacağım. Pırasa da ekleyeceğim için zaten soğan içinde kaybolacak. 2 kilo ince doğramış olduğum pırasalarımı da kavrulmuş kıymamın üzerine ekliyorum. Pırasaların uçlarındaki çok fazla yeşil yaprakları kullanmadım. Ben fazla börek yapacağım için iç harcında fazla yapıyorum. Sizler yapacağınız miktara göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kavurup da pırasalarımı öldürmeden biraz karıştırdıktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tabii ki tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarını da karıştırıp iç harcımı kenarda soğumaya bırakıyorum. İç harcım kenarda soğurken ben de bu arada hamurumun yapımına başlıyorum. 13 su bardağı un ekledim yoğurma kasesine. Dediğim gibi ben fazla börek yapacağım için unumu da fazla ekledim. Kullandığım bardağımın ölçüsü de 200 milimlik klasik su bardağı. Unumun içine 4 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Fazla yapacağım için ilk önce unumu ekledim. Üzerine ılık suyumu da ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kullanacağınız suyunuz mutlaka ılık olmasına özen gösterin. Toplamda 200 milimlik klasik su bardağıyla 5 su bardağı ılık su yeterli geldi. 13 su bardağı unum için. Tabii ki kullandığınız un marka kalitesine göre değişebilir. Ben çok amaçlı baklavalık böreklik un kullandım. Sizler de bu şekilde un kullanırsanız çok güzel börekler elde edersiniz. Suyumu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı orta yumuşaklıkta hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ettim. Yoğurma kasemde toparlayana kadar bu kıvam olana kadar yoğurdum ve tezgahıma alıyorum. Tezgahımda da güzelce özleşene kadar yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursanız sonrasında hamurunuzu açarken daha güzel sonuçlar elde edersiniz. O sebeple tezgahınızda aralıksız 2-3 dakika bu şekilde yoğurmaya özen gösterin. Hamurumun kıvamını da sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Hamur kesme aparatımla ilk önce hamurumu ikiye kesiyorum. Sonrasında kesmiş olduğum hamurumu bu şekilde şekilliyorum ve bezeleyeceğim. Öbür hamurumu da aynı şekilde yapacağım. Sizler böreğinizi açacağınız alan büyükse bezeleri daha büyük tutabilirsiniz. Ben tezgahımda yapacağım için çok fazla bezeleri büyük tutmuyorum. Elimle ufak mandalina büyüklüğünde yapmış olduğum bezelerimi güzelce yuvarlıyorum. Dediğim gibi sizin açacağınız alan büyükse bezeleri daha büyük tutabilirsiniz. Hamurumu toplamda 23 beze yaptım. Sizler eğer bir tepsi börek yapacaksanız yarı ölçülerle de yapabilirsiniz. Tepsimin üzerine temiz bez örtüyorum. Bezelerimi yaklaşık 15 dakika kadar kenarda dinlendiriyorum. Daha kolay açılması için en az 15 dakika dinlendirmeye özen gösterin bezelerinizi. Dinlendirmiş olduğum bezelerimin içinden 3-4 tane alıyorum. Geri kalanını tekrar üzerine kapatıyorum ki kenarda beklerken bezelerimin üzerinin kurumaması için. Bezemi çok az alt ve üstünü unluyorum. Sonrasında merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezeleriniz dinlenirse bu işlemi daha kolaylıkla yaparsınız. O sebeple mutlaka bezelerinizi en az 15 dakika kadar dinlendirmeye özen gösterin. Bezelerinizi açarken de olabildiğince hızlı olmaya özen gösterin. Kenarda beklerken üzerlerinin kurumaması için açılmış olan bezeleri. Geri kalan bezelerimi de hızlı şekilde açmaya devam edeceğim. 23 tane bezemi hızlı şekilde açtım. 250 gram eritilmiş tereyağımın üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Fazla börek yapacağım için yağ oranında size fazla gelmesin. Yağlı karışımımı güzelce karıştırıyorum. Tepsimi ilk önce alt tabanını yağlıyorum ve sonrasında bezelerimi tepsiye yerleştiriyorum. Aralarını da bu arada yağlıyorum. Bu aşamada bezelerinizin üstünü her yerine yağlanmasına özen gösterin. Aralarda yapışma olmaması için.
Tereyağı kullanmak istemiyorsanız sadece sıvı yağla da yağlama işlemi yapabilirsiniz. Gerçekten sadece sıvı yağla da çok güzel börekler elde edebilirsiniz. Bütün bezelerimi aralarını yağladıktan sonra üzerine buzdolap poşeti kapatıyorum ve en az 1 saat dinlenmeye alıyorum. Böreğiniz ne kadar güzel dinlenirse o kadar sizi zorlamadan açılacaktır. O sebeple en az 1 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Tezgahımı çok az yağladım. Tezgahınızı da bu aşamada çok az yağ dökerek güzelce yağlayın ve sonrasında bezemin de üzerine yağ döküyorum. Çok bol olmayacak şekilde az yağlamanız yeterli. Sonrasında elimle bastırarak kenar kısımlarını da incelttim ve sonrasında kenarlarından çekerek hamurumu büyütüyorum. Gördüğünüz gibi hamurum dinlendiği için, hamurum da çok güzel kıvamda olduğu için hiç zorlamadan sadece kenarlarından çekmek yeterli oluyor. Kenarından çekerken de bu şekilde havalandırarak çekiyorum gördüğünüz gibi. Çekim yaptığım alanım çok müsait olmadığı için sizlere bazı kısımları detaylı gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Ama ne kadar ince olduğunu hamurumu sizlere hemen yakından da gösteriyorum. Kenarlarından çekerek inceltmiş olduğum yufkamın uç kısmını içeriye doğru bu şekilde katlıyorum. Kenar kısımlarında yırtılmalar olabilir. O hiç sorun değil. Sonrasında pişerken kaybolacak. Bu kenardaki sert kısımları ne kadar ince açsanız da piştikten sonra biraz börekte sertlik oluyor. O sebeple bütün kenarındaki bu kenar kısımları koparın. Ve sonrasında da bu hamurları ben birleştiriyorum. Merdane ile açarak tavada alt üst katmer gibi pişiriyorum. Kesinlikle çöpe atmayın. Kenarda bekletip soğutmuş olduğum pırasalı iç harcımı da katlamış olduğum uç kısmına ekliyorum. Bu arada ben pırasalı iç harcımı sonrasında pırasalarım sıcakken doğranmış kapya biber de ekledim. Sizler de ekleyebilirsiniz. Gerçekten pırasalı iç harcına çok lezzet veriyor. Kenar kısımlarını da bu şekilde katlıyorum. İki kenarını da içe doğru katladım. Uç kısımlarından da kıvırarak böreğimin şeklini veriyorum. Çok kolay arkadaşlar. Hiç zor değil bu böreği yapmak. Sadece un ve suyunun ılık olmasına da özen gösterelim hamurumuzun ve dinlendirme aşamalarında. Böreğimi güzelce rulo yaptım ve kendi etrafında döndürerek gül böreği şeklini veriyorum. İlk şeklini vermiş olduğum böreğimi tepsiye yerleştirdim ve ikinci hamurumu da tezgahıma alıyorum. Bu arada açtığınız tezgahınızın da yağlı olmasına özen gösterin. Gördüğünüz gibi kenarlardan çekmem yeterli oluyor. Hamur da dinlendiği için çok kolay açılıyor. Büyütebildiğim kadar büyütmüş olduğum hamurumun uç kısmını içeriye doğru katlıyorum. Ve tekrardan kenar kısımlarını alıyorum. Bütün kenarlarındaki ben bu kısımları ince olacak şekilde alıyorum. Ve sonrasında yine iç harcımı ekledim. Kenar kısımlarını da bu şekilde içeriye doğru katlıyorum. Ve tekrardan kıvırarak şeklini veriyorum. Sizler tabii ki pırasalı değil istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Peynirli, ıspanaklı, kıymalı, patatesli hepsiyle de farklı lezzetli oluyor. Yine tekrardan şeklini vermiş olduğum gül böreğini tepsiye yerleştirdim. Bunu da arkadaşlar ufak tepsiye yapacağım. Bu tepsimi derin dondurucuya kaldıracağım. Büyük tepsimin içine 7 tane gül böreğimi yerleştirdim. Bir de ufak 36 santimlik tepsiye böreklerimi döşedim. Toplamda 2 tepsi börek elde ettim. 4 tane de gül böreği saklama kabının içine koydum arkadaşlar. Derin dondurucuya kaldırdım onları da. Yani çok bereketli börekler oluyor. Şimdi üzerine yağlı karışımından güzelce sürüyorum. Böreklerinizin de güzel kızarması için sadece yağlı karışım sürmeniz yeterli oluyor. Bütün böreklerin üzerine güzelce yağını sürüyorum. Bu tepsiyi de derin dondurucuya kaldıracağım. Üzerini bu aşamada yağlıyorum. Sonrasında streç filmle güzelce kapatacağım. Derin dondurucuya kaldıracağım. Pişireceğim zaman derin dondurucudan çıkarıp direkt fırına koyuyorum. Hiç çözülmesini beklemiyorum. Bunu da yapmak isteyenler için belirtmiş olayım. Çok rahatlık oluyor. Sonrasında ani misafiriniz geldiğinizde, pazar kahvaltılarınızda elinizin altında hazır börekler olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi 2 tepsi bu şekilde çıktı. 4 tane de gül böreği ayrıyetten saklama kabına yerleştirdim. Bakın gördüğünüz gibi incecik açılan böreklerim çok güzel baloncuklar oluşuyor. Öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda orta tarafın bir altında pişirdim. Alt tabanında güzelce pişmesi için böreklerimin. Toplamda 55 dakika kadar zamanda pişti benim böreklerim. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Güzelce kızarana kadar böreklerinizi pişirmeye dikkat edin. Sesten de anladığınız gibi çıtır çıtır pul pul dökülen börekler oldu.
Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.